Değerli konuklarımız, metro tünellerinde duman tahliye sistemlerinin test ve kabul çalışmaları adlı sunumu için MEKON Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Mustafa Bilge'yi sahneye davet ediyorum. Alkış. Burada MEKON olarak buradayız. Sayın konuklar, hoş geldiniz. Farklı bir konu tabii. Metro tünellerinde duman tahliye sistemleri. Hepimiz burada garaj ya da yüksek katlı bina yapınca mutlaka garaj ekinde var. Onun havalandırmasıyla uğraşıyoruz. Ama metro çok güzel bir konu. Ben merak ediyorum, metro konusunda çalışan tasarımcı, uygulayıcı ya da müşavir, kontrollükte çalışan kaç kişi var? Bir el kaldırırsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kişi var yani. En azından 10 kişi var yani diyalog kurabileceğimiz. 12 oldu, pardon. Tabii biz hem garaj havalandırmada hem metro havalandırmada tasarımı dört dörtlük yapıyoruz belki. Çeşitli kriterler, standartları kullanıyoruz. Sahada da uygulamasını yapıyoruz. Ama sahada yaptığımız simülasyonlar ya da CFD analizleri, tasarımda yaptığımız CFD veya simülasyon analizleri acaba sahada nasıl davranıyor? O değerleri yakalayabiliyoruz mu? Bugün biraz onlardan konuşacağız. Biraz da belki buradan çıkan sonuçları garaj havalandırmasında da kullanabiliriz. Buradaki test çalışmalarına değinebiliriz. Şimdi bir metro düşündüğümüzde bu çalışmayı Marmara yeraltı tünel çalışmasını uygulamayı Taysey firması yaptı. Bize dedi ki 2 sene sonra ancak bilgileri paylaşabilirsin. 2 sene aradan geçtiği için ben de paylaşabilirim artık. Marmaray'daki test komisyonik çalışmalarını anlatacağız. Sistem şöyle kuruluyor. Push and pull yani bastır ve çek mantığıyla çalışıyor. İki istasyon arasında, metrocular beni anlayacaktır. Bir yangın çıktığında tren orada duruyor. Yolcuların sağlıklı olarak oradan kaçması lazım. Orada ne yapmamız lazım? Tasarım nasıl almamız lazım? Tabii tren yangını çıktığı zaman da bugüne kadar eğer sağlıklı bir ventilasyon sistemi yoksa hepsi ölüyor. Yani o şeydeki trendekilerin hepsi ölmüş çoğu. İşte 95'te Azerbaycan'da 289 kişi, Avusturya'da 170 kişi, en son Güney Kore'de 189 kişi sistemin sağlıklı çalışmadığı için vefat etmiştir. Burada önemli kavramlar var. Nedir? Birincisi kritik hız. Yani metro tünelinde bir yangın çıktığında kritik hızımız ne olmalıdır? Bu kritik hız neyi tetikliyor? Backlayering dediğimiz bir kavramı tetikliyor. Yani duman aşağıya çöküp hatta insanların kaçış yönüne göre duman geliyorsa buna backlayering diye tanımlıyoruz. Tünel ventilation fanlar bütün bu senaryoları, bu insanların sağlıklı kaçabilmesi için, kriterleri yakalayabilmesi için seçilen, hesaplanan fanlar. Şurada görüyorsunuz fanları. Bu nasıldır? Bunlar 100 metreküp saniye ile 150 metreküp saniye, yani 600-700 bin metreküplük fanlar, ciddi fanlar, susturucusu, difüzörü ile bir bütün halde satılıyor. Bir de yine metroda kullanıldığımız Subway Environmental Simulation dediğimiz sertifikalı, CFD analizleri sertifikalı değil ama bu ses yazılımları sertifikalı. Bu 4 kavramı bir araya getirdiğimiz zaman sağlıklı bir tasarım yapabiliyoruz. Burada şu backlayering ile ilgili kısa bir filmimiz var. Çalışıyor mu? Bizim rahmetli Doğan Hoca sunum kısa tutmamak için arada bir fıkra anlatıyordu. Biz de film gösterdik hocam fıkra yerine. Bu bir tren yangını bir gerçek bir metro değil, metro benzeri bir yerde. O TVF fanları biri basma yapıyor, biri emiş yapıyor. O andaki durumu inceliyorlar. Yani 100 metreküp saniyelik bir fan var, biri emiyor, öbürü atıyor. O tasarım kriterine göre acaba yangın, bakın bu taraftan hava üfleniyor, bizim taraftan, öbür taraftan da emiliyor.
dumanı ve yangının öbür tarafa gitmesi lazım. Deneyden sağlıklı olarak geçirilmesi için. Şu anda gayet normal. İnsanların olduğu yerde herhangi bir şey yok. İnsanlar bu tarafa doğru kaçacaklar. Yani yangın anında sizin yüzünüze hava nereden çarpıyorsa o tarafa doğru koşmanız lazım metroda. Bakın gayet mutlular. Ama biraz sonra ne olacak? Bakın dumanı hissetmeye başladık ampulde. Duman gelmeye başladı. Ortalık kararmaya başladı. Yani hava üflediğimiz taraftan duman gelmeye başladı. İşte böyle bir yangında oradaki insanlar hepsi öldü. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yani seçtiğimiz fan, kullandığımız sistem acaba backlayering yapacak mı? Kritik hızları geçiyor mu? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de tasarım kriterleri var. Tabii NFP'nin yine 130'da metrolar için çıkarttığı temel bazı kavramlar var. Nedir bunlar? Kapalı tünellerde 305 metreden uzun olan yerlerde mutlaka acil durum, normal durum ve acil durum var. Acil durum havalandırması yapın diyor. Tüneldeki hava hızının kritik hızdan büyük olması gerekir. Kritik hızı o SIS programıyla hesaplıyorlar. Havalandırma sistemi 180 saniye içinde tam kapasiteye ulaşması lazım. Damperler açacak, senaryo durumuna gelecek, reversible fanlar düzgün çalışacak. Bunun için size 180 saniye veriyor. Duman testi yaptığınızda 80 lükslük ile aydınlatılmış bir metro içerisinde 30 metre mesafede şu kapı var ya aydınlık arkadaşlar kaçış mesafesini onu 30 metreden görebilmeniz lazım. Kriter bu. Eğer göremiyorsanız o testte olumsuz tanımlanıyor. Kapı ve duvarların 10 metre mesafede görünür olması lazım yine duman testinde. Kaçış yollarındaki hava hızının da 11 metre saniyenin üstüne çıkmaması lazım insanların rahat kaçabilmesi için. Bu 5 tane kriterimiz var. Şimdi bu bizim gerçek bir senaryo, ses raporuyla hazırlanmış bir metroda 70 tane senaryo vardı. Bu 70 senaryodan bir tanesini ben size anlatacağım. Burada Yenikapı hattında, şurada bakın bir tren var. Tren yangını burada. Yenikapı hattından da havayı veriyoruz. Çünkü bunlar dediğim gibi ters inir fanlar. Yedikule hattından da emiş yapıyoruz. Bu fanın toplam değeri 400 metreküp saniye. 3 tane fan var burada. 400 küsur. Şurada okunabiliyor mu bilmiyorum. Bir daha büyük bir resme geçeceğim ama burada senaryo gereği Yenikapı istasyonu besleme modunda hava veriyor. Yedikule'de egzozda. Cross passage denilen şey vardır. Trende siz göremezsiniz. Eğer bir yangın anında metro içerisinde tren durursa yandaki tünel, yani yangın çıkmayan tünele geçiş için cross passage dediğimiz geçiş yolları var. Burada senaryo gereği 2 tane cross passage'in açık olduğunu, birinden hava gidiyor, birinden hava geliyor. Bunu kabul etmişler. Yine senaryo gereği bu backlayering olması için hava hızı 3 metre saniye. Şurada, trenin tam önünde. Cross basışlarda da birincide 1.3, şurada da 4 metre saniye olması lazım diye senaryo hesaplamışlar. Fanları seçmişler, fanların montajı yapılmış, SCADA sistemi kurulmuş. Biz buraya girip bu senaryoya göre bu sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu test ettik. Burada daha büyük gözüküyor resim. Bakın şuradan gözüküyor mu bu? 630 metreküp saniye, pardon. Egzozda 400 metreküp saniye, o senaryo geliyor. Yangın şurada. Hava hızının 2.99 metre saniye olması lazım. Trenimiz burada. Çünkü insanlar buradan kaçıp şuradan, yani iki hat var biliyorsunuz metrolarda, siz göremiyorsunuz belki ama yangın bu hatta çıkıyor. Bu da diğer hattımız bizim. Bu fandan gelen havamız bir kısmı tünelin öbür tarafına gidiyor, bir kısmı böyle geliyor. Diğer kısmı 90 metreküpü şöyle geliyor. Şuradaki hava hızımızın da yangın çıkmayan tünelde de bir hava hızı kriterimiz var. O da 0.82 metre saniye. Yine NFP'den alınmış bir şey. Bunu da ölçmemiz lazım.
Yani biz 4 tane değer ölçeceğiz. Bir, backlayering olması için trenin öndeki hava hızını, şu yandaki tünelin hava hızını ve cross basınçlardaki hava hızları doğru mu? Nasıl yapılır bu işlem? Sevgili Hüseyin, telefona bakıyorsun ama nasıl yaparız? Bunun araştırmasını bir doktora tezi gibi ciddi bir araştırma yaptık. Şu bir tünelin kesiti. Bu tünel içerisindeki hava hızını en doğru hangi yöntemle ölçeriz? Sonuç olarak log, şu nasıl okunur hocam? Çepiçev. Almanca mı? Almanca galiba değil mi? Bir yöntem var. Aşağıda bu yöntem var. Başka yayınlarda da var. Bu 6 metre çapında bir şey. Trenin geçtiği bizim şu yürüme yolları dediğimiz yer. Buradaki hava hızı. Şunlar hidrantlar. Bu gerçek bir ölçü. Çebiçev'e göre şöyle daireler oluşturuyor. Bunların arasındaki mesafeler çok detaylı. Bu bilgileri bir de know-how vermekte fazla bilgi vermemek lazım. Şuradaki gördüğünüz çubuk. Uzunluğu 1,5-2 metre civarında bir paslanmaz. Bu 1, 2, 3, 4, 5 noktada toplam basıncı ve statik basıncı ölçüp aradaki farktan dinamik basıncı ölçebiliyoruz. Bir pitot tüpü yani. Burada kaç tane? 6 tane pitot tüpü var. Tasarımı böyle yaptık. Önce tren tabii o dediğimiz yerdeki yangın senaryosuna uygun yerine trende getiriyoruz fanlar çalışmaları. Oraya gerçek bir tren geliyor. Fanlar ve damperler önce senaryodaki uygun, yani birisi supply'da, birisi return'de çalışıyor. Onları seçiyoruz. Bu cihazımızı şimdi göstereceğim, yerleştiriyoruz. Trenin bir 50 metre önüne koyuyoruz ki türbülans olmasın diye. 30 noktadaki hava hızının ortalamasını ölçüyor bu cihaz. Sonra yürüme yolundaki hava hızlarını ölçüyoruz. Aynı anda cross basınç ve diğer taraftaki hava hızlarını da ölçüyoruz. Bu tünelimiz. Pardon. Bu o dediğimiz sisteme göre tasarlanmış bir şey. Ray üzerinde yürüyor. Bu pitotüpleri. Üzerinde 5 tane nokta var her birinde. Trenimiz burada. Senaryoya geleyim. Trenin şurada hafif bir türbülans olması için düz bir yere çektik. Bunların her birinde bir fark basınç transmitteri var. Hepsi kalibreli. Hepsi düzgün çalışan aletler. 6 tane fark basınç transmitteri. Buradaki bilgileri fan çalıştıktan bir 5 dakika sonra türbülans vesaire her şey sürekli rejime geldikten sonra ölçtüğü statik basınç, toplam basınç farkını delta pi'yi dinamik basınç olarak radyo frekansıyla şuradaki testo cihazdır bunlar. Dwyer ve testo cihazlarını kullandık. Burada açıkçası bir sakınca yok zaten. Başka bu tip cihazları üreten bir firma da yok. 3 saniyede bir bilgi alıyor. Gelen bilgiler radyo frekansıyla buraya geliyor. Sonra buradaki yazılımla delta pi'den R kare bölü 2G'den hızı okuyoruz. Kesitle çarpıp debiyi de bulma imkanımız var. Dolayısıyla burada yarım saat boyunca hava hızını yani %99,9 doğrulukta ölçüm imkanımız oldu. Bu metro tünellerinde yapılıyor mu bizim? Arkadaşlar böyle bir çalışma. Marmaray'da o kadar laf söylendi, ya açıldı filan gibi ama biz hem uygulamasını hem de testlerini yapıyoruz bazı metrolarda. Yurt dışında da metro işleri yapıyoruz ama bu Marmaray'daki testler kadar ciddi testler yapıldığını hiçbir istasyonda görmedim. Çünkü şartname göre öyleydi. Çok yükümlülüğü vardı Taysey firmasının. O yükümlülüğünü karşı Ulaştırma Bakanı'nın yerine getirmek için bu testlerin hepsini yapmak zorunda kaldı. Sadece Marmaray'da yaptık. Öbürlerini de anlatacağım nasıl yaptığımızı. Yaptık da çok yüzeysel değerler. Buradaki gibi bir çalışma diğer istasyonlarda. Bu 6 tane senaryo yaptık. 60 senaryonun 6 senaryosunu. Kritik 6 senaryoyu yaptık. 6 senaryodan sonra öyleydi. Yani çünkü her bir senaryo ciddi maliyet getiriyor. Senaryo şöyle, 7 ile Yenikapı arasında yangın çıktı. Tren de Yedikule'ye yakın. Ne yapar? 2 istasyon arası. Tabii o zaman
Öbür istasyonlar off'ta zaten. 2 istasyon. Aynen onu da anlatacağım. Anlatacağım. Oradaki hava hızları dahi ölçülüyor. Şimdi geleceğim oraya da. Yani 2 istasyonu biz baz alıyoruz. 3. istasyon bizim için çok kritik değil. Onu duman testinde anlatacağım. Burada da bir ölçüm yapılan nokta arkadaşlar. Bu aksiyel fanın arkasında bunun susturucu ve aksiyel fan var. Bunun debisini ölçmemiz lazım. Biz hem test hem de commissioning yaptık. Yani başka firmanın yaptığı, tedarikçi firmanın yaptığı ölçümleri, marka vermeyeceğim burada, doğruluğunu da bize kanıtlattılar. Ya bu ölçümü yaptılar. Efendim? Evet, onlar anometre kullandı. Biz pitot tüpü kullandık. Biz hep pito ile ölçtük. Anometreyle ölçüm yaptılar. Bu ölçüm yapan arkadaşlar o firmanın elemanları. Biz gözlemci olarak bulunduk. Bakın burada bir grid oluşturuldu. Bu da AŞRE standartlarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herhalde 8'de burada 64 noktadan ölçüm aldık. Yani öyle yani. Şuradan ortadan alayım. Olmuyor. 64 noktayı hala olarak çiziyorsunuz. Yerlerde işaretler vardır burada. Yanlarda göremiyorsunuz. Onlar ortalama hızı 13.08 buldular. Biz pito tüpüyle yaptık. 12,33 bulduk. Ortalama %6 bir sapma var. Bütün dünyada biliyorsunuz artı eksi %10 kabul edilebilir bir değerdir. Ortalamamız 13.1. Kesit alanı bu. Fanın debisi 146 metreküp saniye. Harici basıncı da 750 Pascal civarındaydı yanılmıyorsam. Esasında damper kanatları akışı bozduğu için kötü bir yer. Ama tam açık ama yine de bir şey yapabiliyor tabii, bozabiliyor. Ya hiçbir ölçümü böyle %100 doğru ölçmeniz mümkün değil. Tabii biz önce senaryo testinden önce bunu ölçüyoruz. Burada 4 tane fan var. Bunlar doğru mu? Önce bunu belgelendiriyoruz. Ama bunu daha önce yapıyoruz. Senaryo testinden rahatız. 40 Hz'te atıyorum. Bizim debi yakalandı. Çünkü bunlar da hepsi frekans konvertörlü. Sonra cross passage dediğimiz noktalar var. Yani şu, birinci tünelde yangın var kırmızıyla. Diğer daha temiz bir tünel. Şurada yürüme yolları var arkada, kaçış yolları diyelim. Bu kaçış yollarında yine fark basınç manometresiyle, tüpüyle, pito tüpüyle. Burada da bakın bu kesit bir PQ, Performance Qualification dediğimiz Cross Passage Velocity diyoruz. Bir sheet hazırladık. Bu sheette de 1, 2, 3, 4, 16 nokta, yaklaşık 16 noktada tek tek yine bir grid oluşturarak hava hızını ölçtük. Hava hızları dizayn değeri tasarım değeriyle mukayese ettik. O da doğru çıktı. Eğer doğru, her şey ilk başta doğru çıkmadı tabii. Bu deneyler 3, 4, 5 defa tekrar eden deneylerdir. Bir de diğer tünelde sadece ortadan ölçtük o 0,82 metre saniyeyi. Böyle bir grid şey oluşturmadık pito tüpüyle. Cross passage'deki hız tamam. Tünelin önündeki tasarım değerini yakaladık, hava hızını. Öbür tüneldeki hava hızını yakaladık. Tamam, bu şey sınıfı geçmiştir diye imza attık. Ve o senaryo olumlu hale geldi. Bu iki istasyon arasında trende yangın çıktığı zaman yapılan testler. Bir de tren metronun içine girdi. Çok geniş bir kesit. Yolcuların olduğu yere geldi. Orada yangın çıktı. Orada ne yapabiliriz? Orada yapamadık şeyi. Öyle hız ölçümü çünkü kesit çok büyüyor. Dediğiniz gibi yürüyen merdivenler, şeyler vesaire bir sürü olay var. O zaman duman testi yapacağız dedik. Duman testi yapmak için de bizim buradaki tasarım kriteri 20 megawattı. 20 megawattlık bir yangındaki simülasyon yapılıp ona göre hava hızları bulunmuştu. Bir araç yangınında kaç megawattır hocam? 3, 5, 4 megawattır. Bu 20 megawatt. Yani o insanlarla beraber yandığı zaman çıkarttığı ısı yükü. Acaba dedik ki 20 megawattlık bir yangın çıktığı zaman ne kadar buhar ürer? Smoke, duman çıkar ki ona göre buhar jeneratörü almamız lazım. Öyle bir tane buhar jeneratörü koyup bakıp olmuyor. Yani biz otoparkta da bazen arkadaşlar yapıyor. 4 megawattlık yangında ne kadar duman çıkar? Ona göre duman jeneratörü koyup duman nereye gidiyor? Garajda
Yürüyen merdivenlere, üst kat, zaten amaç ne? Garajda da herhalde, burada da amaç aynı. Yangın çıktığı anda dumanın yürüyen merdivenlerden, çünkü doğal cazibeyle çıkmak istiyor çok aşağıda, o dumanın orada hapsolması lazım. Üst katlara çıkmaması lazım. İnsanların kaçış yolunda duman olmaması lazım. Sanırım garajda da herhalde dumanın, değil mi hocam, üst katlara çıkmasını engellemek. Büyük amaç o. Onun için buradaki hesapların orada da yapılmasına fayda var. Bazı bilgiler var burada, paylaşayım sizinle. Formülümüz bu. LHV dediğimiz lower heat değeri. Yani 1 gram bir yangın çıktığında o şeyde kaç kilojülük bir ısı açığa çıkabiliyor. Dediğim gibi komple koltuklar, boyalar, insanlar yandığı zaman çıkacak ısı miktarı. Bir vagon için. Bir vagon için. Tabii bir vagon. Air yakıt oranı. Yandığı zaman ne kadar hava tüketiyor bu? 1 kilogram yakıt için 14 kilogram havaya ihtiyacı varmış yanması için. Yayılan ısı miktarı, bizim hesaplamaya çalıştığımız bu. Bir de tahmin ettiğimiz ısı yayılımı 20 megawatt diye. Buradan şeyi bulduk. Mustafa Bey, bu hangi standarttan verdiğiniz konu? Bu kitabın adını hatırlamıyorum ama yani bu standart. Yani bizim aldığımız şey değil. Ve bunun tasarımcının kullandığı bir standart. Tasarımı ICOM ve Arup yaptı. Onların kullandığı şey. Alıntıyı herhalde atladım. Parsons değil miydi buradaki tasarımcı? Parsons. Yok, ICOM. Marmara'ydı. Hayır. Şurada yazar hocam. Gördün mü senaryoyu? Yani inanılabilir misiniz? 60 tane senaryo yapmışlar. Hakikaten biz 6'sını kontrol ettik. %96'sında da şeyi yakaladık. Yani böyle bir senaryo yapılabilir mi? Hangi yerde, ne istasyonda, ne olacak? Nasıl? Merdivendeki hava hızlarını bile hesaplamışlar ya. Yani Türkiye'de de yapılıyor. Takdir ediyorum. Türkiye'de üretim şeyler yapılıyor. Değil mi metrocu arkadaşlar? Yerli yapılıyor ama şu senaryolar hakikaten, yani ben size söyleyeyim, şey için çok açık konuşuyorum. Sistem hala çalışırsa Marmara'da bir yangın anında çok rahatlıkla çok büyük bir olay olacağını zannetmiyorum. Yani çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Ha, Boğaz'dan su patladı, şey çöktü, onu biliyorum. Ben ventilation kısmını biliyorum. Yani öbür kısmını, çünkü ciddi şeyler var. Onu da gördüm. Eğer su dolarsa sisteme ciddi kapaklar var. Kapatıyor. Ve orada kalanlar bilmiyorum. O konu o ayrı bir konu. Yani statik hesapları bilmiyorum. Cevdet Bey, ICOM tasarımcı. Doğru. Çünkü yazda çok düşük. Ben de Parsons'ta İzmir metrosunda çalıştığım için işin Parsons'a verilmesini istiyorum. Sürekli Avrupa'da işten anlamayan firma getiriyorlar. Onlara cevap veremiyorlar bizim sorulara. Eğiliyorum. Fakat patronlar Parsons pahalı diye kabul etmiyor. En son Marmara'ya kontrolluğa gelme durumları ortaya çıktı. O arada bize de servis verdiler ve fiyatları düştü. Oradan biliyorum Parsons'un Marmara'da müşavir olarak bulunduğunu. Ben ne müşavir ne tasarımcı olarak söylediğiniz firmayla, ben bayağı bir buçuk sene orada yatıp kalktık. Belki de tasarım esnasında vardı, uygulama esnasında olabilir. Türkiye'de de Cahit Hoca, rahmetli ODTÜ'den yapıyordu. Senaryoları, çünkü bilemiyorum, bu tip senaryoları bize orada uygulayıcı olarak çalıştığımız için çoğu istasyonda mutlaka yapmıştır. Ama bu testler şartnamelerde tanımlı olmadığı için şeylerin, ana yüklenicilerin, bunlar maalesef diğer istasyonlarda yapılmadı. Burada bir filmimiz vardı bizim. Onu da bir oynatabilir miyiz? Bu ne yapayım? Yani 10 tane slide var. Ya konuşacağım ya film seyrettireceğim. Bu da o 20 megawattlık yangında simülasyonu yaptık. 20 megawattlık duman ürettik. Duman ürettiğimiz zaman şu üstte overtrack exhaust dediğimiz emiş menfezleri var. Bunlar da çok büyük şeyler, kanallar.
O devreye girmesi lazım. Şu anda ilk 5 dakikada herhangi bir şey yok. Sadece duman arıyoruz. Yani şu anda yangın çıktı. Tünelin içinde şey yanıyor. Altta daha çok hidrolikten yanabiliyor. Üstte bir sabotaj anlamında yangın çıkabilir. Sesini açabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Daha fanlar devreye girmedi. Biraz 4. dakikaya doğru gelin. Burada 7 tane böyle jeneratör var arkadaşlar. 20 megawattlık yangın çıkarttık şu anda. Evet bakın 5. dakikada girecek. Yangın yavaş yavaş yayılıyor. Mühim olan dediğim gibi şuralarda yürüyen merdivenlerde asansörlerde dumanın olmaması lazım. İnsanlar emniyette kaçabilmesi lazım. Şu anda çalışmıyor. 5. dakikada çalışacak. Biraz geri al hocam. 4.5'a gel. Biraz geri. Evet. Bu sesler tüm geliyor, Arup geliyor, Frankfurt'tan gelenler var. Hepsi katılıyor. Bunu da Arup'tan bir yabancı yurt dışından gelen o kayıt altına alıyor. Işıklar yavaş yavaş gözükmeye başlıyor. Ses yok mu? Neyse. Şu anda fanlar devrede değil. Yangın şurada istasyon içinde tünelde şey yanıyor. Bir tane vagon yanıyor şu anda. Onun simülasyonu. Çalıştırıyor. Hala çalışmadı. İnşallah yanlış yüzü getirmedim. Efendim? Doğru, 180 saniyede çalışması lazım ama biraz öteledik. Şeyi arttırıyoruz, riski arttırıyoruz. Doğrudur. Çalıştı falan. Sesi duyuyorsunuz. Bakın duman. Bütün ortalık temizlendi. Vizibilite uygun. Şirkette bu testler olumlu geçmedi. Çünkü şirketin yarısı sonradan açıldı. Şirketi biliyorsunuz bir ay sonra açıldı. Sebep duman testi. Sonra fanların hepsini ayarladık. Abi 5 dakika sayıyorum. Tam buçukta jeneratörü kapatıyorum. Burada öyle bir test. Okay, we have started the extraction mode. After 5 minutes, we will shut down the smoke generators. Otele. Otele üstte çalışıyor. Abi otele. Başka ne bileyim. Ha? Bu da bu yangın eğrisi. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bizim 20 megawattlık bir eğri şeyimiz var, yangınımız. Kaç dakikada gelebilir? 20 dakikada 20 megawata geliyor. İşte şurada simülasyon 4. dakikada başlayın diyor. Tasarımcı öyle dedi bize. 3 dakika aslında sistemler devreye giriyor ama tam böyle oturup havanın oraya yansıması. Ama risk faktörü nedeniyle biz 5. dakikada başladık. Aslında 5. dakikada biz 20 megawattı bulduk. Halbuki öyle değil. Yavaş yavaş artıyor bakın. 5. dakikada 2 megawatta öyle gitmesi lazım ama en kötü durumda bile 5. dakikada 20 megawattaki yangının, duman testinin sağlıklı, yani sistemin sağlıklı çalıştığını gözlemledik. Benzer çalışmaların mutlaka garajlarda da yapılması lazım. Diğer metro istasyonlarında yapılması lazım. Araç geçen istasyonlar var, yapıldığını zannetmiyorum. Orada da yapılmasında büyük fayda var. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun. Bir soru vardı ama sonra mı alalım? Sonra alalım. Bozmayalım bizi.